Hello, welcome to my Sunday service. Merhabalar, Pazar sohbetime hoş geldiniz. Son haftalarda yapmayı tercih ettiğim gibi yayının ilk kısmını İngilizce yapacağım bir yarım saat kadar. Son kısmını ise yine bir yarım saat kadar Türkçe yapmayı planlıyorum. As I've been doing these past weeks, I will do the first half of this show in English and the second half will be in Turkish. Thank you very much for listening to me. Please let me know on the chat of any disturbances, anything that doesn't work or sound scratchy to your ears. Merhaba Daniela, welcome. I hope you're well. Merhaba Figen Hanım, hoş geldiniz Pazar sohbetlerimize. This weekend started with the much anticipated news of war finally arriving. It was a tense day yesterday, even without the war, but then when the news of the Israeli and USA attacks on Iran came, for many hours we were left wondering if they will be able to get the Shah. And then it turned out that the first thing they did was to get the Shah. The Shah, by Shah, I mean I'm referring to the chess game where you have to get the king, the Shah, or the check. You have to get them out of the game first, and then you can do whatever you want. And it turned out in the later hours that they had actually started the war, the attack, by taking out the Shah in the beginning. Hello Rio, welcome. We are all wondering, I think it is a unique war in human history. First of all, I think we have rarely seen such an imbalance of forces. Like on the one hand, there is the most advanced civilization, the most technologically advanced civilization that is on the one side of the war, which is the American-Israeli conglomerate, that alliance. They have by far the strongest weapons and the most killing power, while on the other hand we have this strong tradition of Islamic martyrdom. I have tried to explain before, not on this show but in my writings when I write and when I talk, I've tried to explain that the Shia mindset is a different one. The Shia mindset is one that tries to remain loyal to the defeated. Now, who are the defeated? You may or may not know, but the schism in Islam, this old schism that between the Shia and the Sunnah, is actually a disagreement over a fight, a rivalry over who will take the throne, the seat of Islam, who will become the leader of Muslims after the death of Prophet Muhammad, peace be upon his name. So Prophet Muhammad has a family. He has a family line, and he has granddaughters. Of course he also has granddaughters, but granddaughters are not part of the fight for the throne. His grandsons are part of the fight for the throne. His son-in-law Ali, a much revered and respected name, and Ali's sons Hassan and Hussein are seen by part of the Muslim Ummah, part of the Muslim community, as the righteous heirs, as the righteous succeeders
to the seat of Prophet Muhammad. But they are not able to get that seat. They are not allowed to become the successors of Prophet Muhammad, because there are other pretenders to the throne, there are other people who want the throne, and in the end it will be these people who get the throne, the rivals of Hassan and Hussein. Now this story, of course, this schism happened just a few decades after the revelation to Prophet Muhammad, and it was quite deep, and it was quite symbolic in that this schism and the prevention of Hassan and Hussein's accession to the throne actually meant for the Muslim nation a step beyond bloodline, a step beyond simple relations of relativity. Because if Prophet Muhammad's successors would be his grandsons, then we would actually have a primitive kind of organization where authority and leadership runs through the bloodline. And we can say that in the early years of the Islamic state organization, of the Islamic political organization, the bloodline was cut, and this brought and this meant that the Islamic state would be a symbolically connected state. The Islamic community would be connected on symbolic bonds and not on the bonds of blood, which is a more advanced form of community. As you know now, as human society becomes more and more complicated, we run beyond family lines and bloodlines, and we establish unions that are built on symbolic bonds and connections. So the cutting off of Hassan and Hussein was actually this kind of an advancement for the Muslim political structure, for the Islamic political structure. But it was very unjust. It was very unjust. It was very unjust in that Hassan and Hussein were brutally killed by their rivals in horrible, horrendous ways, and the community was divided, and Prophet Muhammad's blood, the blood of his bloodline was shed. And this is something that is unforgivable, say the Shia. They say that we must not forget this, and we must keep to the memory of Hassan and Hussein and of their killing. So this is the first thing we must know when we are talking about the Iranian regime today. Of course, the Iranian regime is not about the Shia religion, because the Iranians are not about the Muslim religion. Actually, just like the Turkish people who have come to be identified with Islam, but who were actually a multi-religious, multi-faith group, the Iranians also are a multi-religious, multi-faith group. Just now, at this time of human history, they have come to be defined by the Shia religion, which, in my opinion, is the more revolutionary, the more resistance-oriented branch of Islam. You know, sometimes ideas go beyond realities, and ideas go beyond the historical facts. Just like Turkey in the last 200 years, or Turkishness, or even longer, has come to represent and to identify and to signify Muslimhood or Islam. In the same way, today Iran represents the Shia branch of Islam. And as much as I know how frustrating this is for my Iranian friends, for all the Iranians of the world who have to live under this horrendous regime or who have to escape from it, I believe we still have to recognize that there is a historical role that these people are playing, and that there is a historical reason why they will be destroyed now as a new axis is being built.
in the region that people call the Middle East and I like to call the Center World. Hello, Yan Luo. I have you as a new listener today. Thanks for joining. Actually, I'm kind of thankful to, well, not thankful, but like I take it as an opportunity, as a welcome opportunity to sing a song that I absolutely love. And since it's a traditional folk song from the Erzurum region, the music of Erzurum is this music, like it tends to use Sufi aspects, like it tends to use Sufi concepts in its lyrics, and the music is very like, it's very it lags and it drags you, and for the singer it is actually quite an experience, because it, like, you work on your breath to be able to sing this music, and I like it quite a lot. And today, as the first song of the day, I chose a song by it's actually an anonymous song, but I know it from Raci Alkır, who is a vocalist of the Erzurum tradition, and the song is called I Spent Too Much Time and I Stayed in the Land of the Persians. I saw a beauty in the land of the Persians and I fell for it. I fell for this and I just stayed. And the poet calls for his lover to come and to join him. Acem ülkesinde eğlendim kaldım. Acem ülkesinde uyanman aman, yar aman aman, eğlendim kaldım sene kurban. Gel gel hele hele gel, gel gel yavaş gel, aman Allah ölürem gel, aman Allah ölürem gel. Acem ülkesinde uyanman aman, yar aman aman, bir güzel gördüm sene kurban. Gel gel hele hele gel, gel gel yavaş gel, aman Allah ölürem gel, aman Allah ölürem gel. So I stayed in the Persian land. The Persian land was just a walk away from my ancestral homeland, if I can call it that way.
the Persians are one of those people, one of those nations who have a lot of names. Not every nation has a lot of names, you know. Not every nation has many names. Like Turks are Turks. Turkish people are called Turks everywhere in the world. They're just, you know, Türkler, Türk. This is what we are. Of course, this is partly because Turks are a nation that have appeared quite recently in human history. In the history of this part of the world. But for instance, the French are called the French. The French, how recent have they appeared? They have also appeared quite recent, actually. You know, the French are the French. The English can be the English or the British sometimes. Germans have a lot of names. Germans are called Germans in English. They're called Nemce by the Ottomans and the Polish. They have a name like that. They call themselves Deutsch. And some people call them Almans. The Greeks, they have a lot of names, the Greeks. They call themselves Hellenes. Some people call them Greeks. We call them Yunan, just as the Arabs and the Persians. But actually, historically, they were called the Rum. They were the nation of the Rum. So they also have a lot of names. And the Persians happen to have a lot of names. Today we call them Iranians, like worldwide they're called Iranians. This is the name that is given to them. I have met people, Iranians, who absolutely rejected the name Iran or Iranian, and they wanted to be called Persians because they believed that this was the actual real name of the nation. But there's another name which we use, which also relates to the people of Persia. I don't know if any other language uses it. We call them the Adjem. Ajemler. And actually the word Ajemi, the word for amateur in Turkish, comes from Adjem. Presumably because, you know, these people were the foreigners. They were the foreigners, and foreigners always are a bit clumsy, you know. They are not super adept and dexter at things most of the time. So it was the Adjem. I know them as the Adjem. There were Adjem people living where my ancestors were living. There's a saying in Turkish called Acem oyunu, the game of the Adjem, because, you know, strangely today, this country is in a position where it is deeply infiltrated by foreign spies and agents. Like the fact that Israel and the US and the United States of America can just get information that the leaders of the regime had gathered and they had congregated, and they get the address and they can just bombard and kill them all at the same time, shows us that the Iranian regime today is deeply infiltrated by foreign spies. But actually, when you look at history, Iranians are the spies. Like, they are the ones who have built the spy game in the first place. Like, a spy is an Acem, and that's why I think we have the saying in Turkish about the Acem oyunu, because they are known to be very good at negotiating, and they are known to be very good at organizing and politicking, and to have found their way in this way since generations. But you know, sometimes when a regime is very ideological, it can make people and it can make countries lose some of their historical skills, as is the case right now with Iran. They're not controlling the spy game at the moment. They are the victims of this spy game. But what to do? I mean, what to do? It is one of these days where we see that any regime, like, you know, so many times in the past century, there have been so many revolutions. Actually, I believe that the Iranian Revolution was
the expected revolution of the 1970s. You know, in the 1960s and 70s, worldwide, a revolution was expected. In Turkey, in Greece, in France, in the United States of America, people were going for it. In Latin America, people were going for it, and they believed and they expected that a large total upheaval would take place and the world order would change. Now, this revolution was expected to be a leftist socialist revolution, even though one had already happened in Russia, which led to the foundation of the Soviet Union and the Eastern Bloc. The big revolution that was expected to sweep away the world had not happened with the Russian one, and a new one was expected throughout the 60s and the 70s. When I was younger, I used to say that this revolution did not happen and that the hopes were not delivered. But then I understood, looking at things in a more open mind, I understood that actually the Iranian revolution was the revolution that the world was expecting. It just came under a different color, under a different form, because leftist discourse was so vehemently attacked and violently repressed by the West that they could not really provide an alternative to anything. So what remained was the Islamic alternative, which took place and is still running the Iranian regime. What will happen? Will it fall? Like, if the Islamic regime in Iran falls because of Israeli bombardment, I think there we will have an event of biblical consequences. I don't know what this means, but you know, it means a lot on a karmic level, especially if we consider the role, the division that I just explained to you between the Shia and the Sunnah. If we see the Iranian regime fall through Israeli engagement, while the Sunnah world will watch what is happening, I think that will have quite a few consequences for the future of Islam. I cannot express what these consequences will be, but I know that they will be. But then again, we forget, you know, these are regimes and these are politics, but actually in them live people. And one thing I can safely say at this stage is I think Iranian people have the most difficult choice to make right now. Like, no matter how much you hate a regime, I don't know who thinks it's a good idea for a regime to fall through foreign intervention. But I started to get a little boring, I guess. I would like to sing another song. It's gonna be somewhat unrelated. I mean, it's related in that it is a love song. It is a love song that I like quite a lot. It is a Vicky Moscoliu song where she's talking to her lover that wherever he goes, whatever he does, he will think of her, and he will think of her companionship, and he will think of her hands. So is she trying to say maybe it's not a good idea to leave? I don't know. But then she goes on to say that hands are like rows. Hands are like skinya, the rows with which you row a boat. And if you let them go, your heart will stay open, your heart will remain open. I like this kind of confidence where the woman, the poetess, is actually quite so sure of what's gonna happen when the hands are let go. Hello Maytaro, merhaba.
χωρισμός. Was a much beloved Vicky Moscholiou song. It was a song in Greek about hands being important and ties and bonds being important. We are going on with my Sunday service, and thank you very much for watching me and for being with me today as well.
As I am about to close the English section of today's show, I would like to make an announcement that next week I'm gonna be talking about witch trials, the witch hunt in Europe. It is a very interesting subject that I have had the chance to extensively research last year when I was in Oxford. I spent a lot of my time reading books about the witch hunts and the Stalinist purges. Those were my two main interests at that time. And since next Sunday is the 8th of March, the Women's Day, I will attempt to reposition our memory and our symbolization of the legacy of witch hunts and witchcraft in Europe, in the Western world, of course, not the Eastern world. The Eastern world is quite different in that domain, and also the African world is quite different in that domain. So I'm gonna be handling the European case only. Evet. Şimdi programımın ikinci ve Türkçe yarısına geçiyorum. Yani Savaş'tan ve İran'dan tekrar bahsetmeyeceğim şu anda. Yani etkilendik, bekliyorduk. Yani epeydir bekliyorduk. Ne zaman olacak, ne zaman olmayacak diye. Ne olacağını bilmiyorum. Gerçekten biraz endişeyle seyrediyoruz. Bir de şey de endişe yaratıyor tabii ki. Böyle bir sosyal medyada falan insanlar şey gibi şeyler diyor ya, işte sıra Türkiye'de falan gibi şeyler. Hani bunun o kadar kolay olmayacağı bir yana, insan bir yerde bir sıra var gibi de hissediyor yani. Hani şimdi mesela hani Dubai'ye bomba düşmeyeli herhalde çok uzun zaman olmuştur. Yani ya da belki Dubai'ye hiçbir zaman bomba düşmemiştir. Ya da mesela Hürmüzgan'da bir okulun vurulması. Yani böyle şeyler hep uzakta oluyor ya, bizlerden uzakta oluyor. Ama sonra yani dünyada milyarlarca insan olduğu için uzakta olabiliyor yer yer. Ama o uzakta giderek yakınlaşıyor. Bize doğru geliyor. Nerede duracak? Bir yerde duracak mı bilemiyorum. O yüzden böyle bir şey oluyor yani. Bir yandan bir tedirginlik hasıl oluyor. Ama diğer yandan da şey diyorsunuz, işte hani bugün de bize gelmedi. Böyle saçma sapan bir hayat yani, işte birilerinin elinde çok fazla güç ve çok fazla silah var. Maalesef bu işler biraz böyle. Ama ben bugün başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında Türkçe'de bahsetmek istediğim ulus devletlerin kurucu önderlerinin aşk hayatlarından ve bu aşk hayatlarının onların siyasi çizgileriyle ne kadar alakasız olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında mesela ilk vereceğim örnek tabii ki Mustafa Kemal Atatürk olurdu. Mustafa Kemal Atatürk'ün aşk hayatına dair çok fazla şey bilmiyoruz. Düzgün bir insan olmak isteyen, böyle efendi bir şekilde topluma kabul olmak isteyen her gencin yapacağı gibi ve her devlet adamının yapacağı gibi bir noktada evleniyor. Fakat evlendiği kişiye aşık falan olmadığını, bunun daha böyle bir mantık evliliği olduğunu biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün evlendiği eşi Latife Hanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ideallerini yansıtan bir kadın. İşte eğitimli, batı tarzında giyinen, işte bağımsız, duruşu olan falan bir kadın. Ama aralarında bir aşk, bir gönül ilişkisi yok gibi görünüyor Atatürk'le. Ve şey hikayesi dolaşır biliyorsunuz, Atatürk'ün, işte Mustafa Kemal'in daha Atatürk olmadan önceki zamanda Bulgaristan, şu an Bulgaristan olan bir yerlerde görev yaparken Balkan Savaşlarından önce bir Bulgar
kadına aşık olduğu fakat bu ilişkinin hiçbir zaman gerçekleşemediği o dönemin milliyetçilik rüzgarlarından ötürü. Bu yüzden Mustafa Kemal'in de kalbinin kırık olduğu ve işte aradığı aşkı bulamadığı söylenir. Hatta geçen gün annem bana bir şarkı gönderdi. Mustafa Kemal'in bu Bulgar kadına duyduğu aşkla ilgili bir şarkı. Bu şarkının AI ile yapıldığını düşünüyorum. O yüzden öğrenip de söylemeye falan çalışmadım. Ama bu hikayenin giderek Türk toplumunda daha çok yayıldığını ve daha çok duyulduğunu hissediyorum yani bu Bulgar kadın meselesinin ya da Mustafa Kemal'in aşık olması meselesinin. Fakat size daha enteresan bir örnek anlatacağım. Bu enteresan örnek, aşk hayatı son derece ilginç olan bu örneğimiz Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ın kurucusu. Cinnah adını bilirsiniz belki. Benim Cinnah'la ilk tanışmam tabii ki Ankara'daki Cinnah Caddesi'nden dolayı oluyor. Bilirsiniz ya da bilmezsiniz. Cinnah uzun böyle yokuş yukarı giden bir caddedir. Hatta eskiden aslında bu cadde hem yokuş yukarı hem yokuş aşağı gidermiş. Fakat sonradan yokuş aşağı giden bir araba sanırım fena bir kaza yapınca ve biraz da trafik problemlerinden ötürü tek yön yapılmış ve tek yön böyle yokuş yukarı çıkan uzunca bir caddedir Cinnah Caddesi. Cinnah'ın ismiyle ben ilk kez burada karşılaşmıştım. Muhammed Ali Cinnah. Pakistan'ın kurucu lideri olarak bilinir kendisi. Karizmatik bir adam. Böyle yakışıklı bir adam. Karachi'de büyüyor. Karachi şu anda Pakistan'da kalan bir şehir. Eskiden bütün bu Güney Asya İngiliz sömürgesiyken tabii Hindistan, Pakistan, Hintliler, işte Hindular, Müslümanlar ve farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı bir yermiş. Muhammed Ali Cinnah yanılmıyorsam Atatürk'le aynı yıllarda doğuyor. Hatta 1-2 sene önce olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum ama hemen bakabiliriz tabii ki. 76 doğumluymuş aynen. Mustafa Kemal'den 5 yaş büyük. Mustafa Kemal hayranı birisi olarak biliniyor. Yani onun reformlarına ve siyasetine son derece ilgi gösterdiği biliniyor. Hatta kızı, birazdan daha ayrıntılı bir şekilde kendisinden bahsedeceğim kızı, babasına Bozkurt diye seslenirmiş. Çünkü babası Muhammed Ali Cinnah o dönemlerde yazılmış Bozkurt başlıklı bir Mustafa Kemal biyografisini çok okur ve ondan çok bahsedermiş. Bu yüzden kızı Dina da bir noktada babasını Bozkurt diye sevmeye başlamış. Ama bu kızı Dina'nın ve Muhammed Ali Cinnah'ın enteresan bir özel hayat hikayeleri oluyor. Şöyle ki, Muhammed Ali Cinnah işte genç yaşında İngiltere'ye okumaya gidiyor. Zeki bir adam. Babası bir tüccar, ailesinin durumu iyi ama o dönem ülkelerinde durumlar kötü. Bir bağımsızlık hareketi yavaştan başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen ilk bağımsızlık hareketinde Hindistan ve Pakistan'ın ayrı ülkeler olarak kurulması tasarlanmıyor. Bütün Güney Asya'nın tek bir ülke halinde İngiltere'den bağımsızlığını kazanması hedefleniyor. Din ayrımlı bölünme, yani Hinduların bir tarafa, Müslümanların bir tarafa geçmesi ve toplumların ayrıştırılması henüz o dönemde düşünülmüş bir şey değil. Fakat oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsızlık nihayet gerçekleşmeye yaklaştığında Hintliler, Hinduların ve Müslümanların birbirinden ayrılması gerekecek. Fakat oraya kadar gelen zamanda Muhammed Ali Cinnah önce kendisini bu Birleşik Bağımsızlık Hareketi'nde bir lider olarak öne çıkarıyor ve yıldızı parlıyor gerçekten. İyi bir konuşmacı, karizmatik bir insan. İyi bağlantıları var. Londra'da hukuk okumuş, iyi bir öğrenci, avukatlık yapmış, barrister dedikleri. Ve ne olursa olsun iyi bir geleceği var gibi görünüyor. Karachi'de kozmopolit bir ortam, farklı dinlerden insanlar yaşıyor. İşte
Hindular var. Hintli diyorum da Hindular. Yani bu farkı yaratan şey esasen dinleri. Müslümanlar var. Müslümanlar da esasen din değiştirmiş Hindular. Yani etnik bir fark yok bu iki ülke arasında. Sadece dini bir fark var aslında. Bir tanıdık bir durum bizlere bu durum. Fakat bu dini fark zamanla ulusların temeli oluyor da olmazdan önce bunlar Karaçi'de hep beraber mutlu mesut yaşarlarken, henüz oralar İngiliz sömürgesiyken ve halklar birlikte bir bağımsızlık mücadelesi vereceklerini düşünürlerken Muhammed Ali Cinnah'ın bu Karaçi'nin belli kesimlerinden, böyle elit kesimlerinden yakın arkadaşı olan bir adam var ve onun ailesine sık sık gidip geliyor Muhammed Ali Cinnah. Bir aile dostu olarak gidiyor geliyor. Bu aile bir Parsi ailesi. Yani Parsi şu demek, bu bölgede yaşayan, Farsça benzeri bir dil konuşan ya da yerel dili konuştukları halde İranlıların eski orijinal dini olan Zerdüştlüğe inanmaya devam eden insanlara Parsi deniyor. Ve bu Parsilerden Karaçi'de var, Afrika'nın çeşitli yerlerine yayılmış durumdalar. Belki bilirsiniz, Freddie Mercury, Queen'in solisti Freddie Mercury de Parsi kökenli. Fakat bir Afrika ülkesinde doğuyor, hangisi olduğunu hatırlamadım. İşte bu ailede Parsi, yani Zerdüştiler, Karaçi'nin yerlilerindenler, fakat Hintli değiller. Yani etnik ve dini olarak farklı oldukları düşünülse de oranın yerli halklarından bir tanesi. İşte Muhammed Ali Cinnah, arkadaşı olan bu adamın kendisinden 24 yaş küçük kızına bayağı bir tutuluyor. Muhammed Ali Cinnah o zamanlar 40 yaşında, aşık olduğu kız 16 yaşında, çok güzel ve iyi yetiştirilmiş bir kız ve ailesinin göz bebeği, tek çocuğu. Başka kız kardeşi yok, erkek kardeşleri var sadece ve babasının çok üzerine düştüğü bir kız ama çok da isyankar bir kız. Böyle işte okumuş, referanslı bir espri yapacağım da şu an toparlamam mümkün değil. İşte okumuş, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ya da duracağı beklenen bir kız. Tabii zengin bir aileden gelmesine falan bunda etkisi var. İşte okula falan gidecek, okuyacak falan ama derken bir şekilde o da Muhammed Ali Cinnah'a aşık olduğuna karar veriyor ve bu ikisi evlenmeye karar veriyorlar. Kızın ailesi buna çok karşı çıkıyor. Öncelikle şeyden ötürü, Cinnah Müslüman olduğu ve kendileri Parsi olduğu için. Dindar insanlar değiller ama gene de dinler arası evlilikler o dönemin Güney Asya'sında, Karaçi'sinde çok da sıcak bakılan şeyler değil. Ama işte gönül bu, ferman dinlemiyor. Muhammed Ali Cinnah çok karizmatik. Ruti de, kızın adı Ruti. Ruti de çok başına buyruk. Ben diyor bu adamla evleneceğim. Siz de ne yapıyorsanız yapın. Ve gerçekten de evleniyor. Aralarındaki yaş farkına rağmen başta güzel bir ilişkileri oluyor ama bu güzel ilişki çok uzun süre sürmüyor tabii ki. Bir aralarındaki o kadar yaş farkı artı Ruti'nin hayattan farklı beklentileri olması ve Cinnah'ın da hayattan biraz farklı beklentileri olması onları ayırıyor bir kız çocukları olduktan sonra. Bu kız çocuğun ismi Dina. Ruti doğum sonrası depresyona giriyor. Yani biz bugün bu olaya depresyon diyoruz ama tabii ki o dönem bunun depresyon olduğunu falan anlamıyorlar. İşte şey diyorlar, kara melankoli oldu mu diyorlar, kara bulut indi mi diyorlar, öyle bir şeyler diyorlar. Yani depresyon konsepti henüz o zaman oturmuş değil ama kadın bayağı postpartum depresyonuna giriyor, çocuğu çok istemiyor. Bir süre aile kopuyor. Ondan sonra zaten Ruticik 29 yaşındayken hayata çok erken gözlerini yumuyor. Kızları Dina henüz çok küçükken. Muhammed Ali Cinnah'ın Fatima isimli bir kardeşi var. Evet Melis Hanım, kadınların yaşı ya. Yani 16 yaşında bir kadınla 40 yaşında bir adam. Bir de yani şimdi kimsenin milli kahramanını rencide etmek de istemem de yani arkadaşın olan bir adamın evine giriyorsun. Onun evine misafir oluyorsun ve 16 yaşındaki kızını ayartıyorsun. Yani biraz da yani hoş değil. Ne diyeyim? Ama zaten
Muhammed Ali Cinnah kendisi de mutlu olmuyor bu hikayeden. Ruti de mutlu olmuyor. Ruti işte 1929 yılında evliliklerinden 9-10 yıl sonra sadece 29 yaşındayken ölüyor. Muhammed Ali Cinnah'ın kendisine çok bağlı olan bir kız kardeşi var, Fatima isminde. Ruti öldükten sonra Dina'yı Fatima yetiştiriyor ve Dina'yı bir Müslüman olarak yetiştiriyor. İşte Dina bir Müslüman olarak büyüyor, normal Kur'an'ı öğreniyor falan. Bu arada Muhammed Ali Cinnah'ın bir diğer talihsizliği de Pakistan'ın kurulduğu sene ölmüş olması. Talihsizliği mi artık, belki de talihidir, bilemiyoruz. Çünkü bu kadar uzun süre planladığı ve kurduğu ülkeyi yönetmeye ömrü yetmiyor adamcağızın. 1948 yılında Pakistan kurulduğunda Cinnah ölüyor. Fakat bunun öncesinde Cinnah'ın hayatında başka bir şey oluyor. Ona belki de bütün siyasi süreçlerini soruşturan ve ben ne yaptım dedirttiren ya da dedirtmeyen bilmiyoruz. O da şöyle oluyor ki kızı Dina, tek çocuğu ve böyle çok önem verdiği, çok sevdiği kızı Dina diyor ki baba, ben bir Parsi ile evleneceğim. Yani annesinin komünitesinden biriyle evlenmeye karar veriyor kız. O da annesi gibi başına buyruk ve o da annesi gibi sevdiği adamla evlenmek istiyor yani. Diyor ki Dina, baba kusura bakma, sen Hintli Müslümanların lideri olabilirsin. Onların siyasi birliğini kurmak için çalışıyor olabilirsin. Ben de senin kızın olabilirim ama sorry yani, ben Parsi bir adamı seviyorum ve onunla evleneceğim. Cinnah, Muhammed Ali Cinnah kendisi aynı şeyi yapmış olduğu halde bir 20 yıl önce kızının bu Müslüman olmayan adamla evliliğine bayağı karşı çıkıyor. Bu konuda çeşitli tevatürler var işte. Birileri diyor ki bir daha hiç konuşmadılar. Başkaları diyor ki işte yok aslında barıştılar, kızına çok düşkündü babası falan filan diyor. Ama sonuç olarak Muhammed Ali Cinnah uğruna hayatını verdiği, ülkesini kurduğu yıl hayatını kaybediyor. Ve tek kızı, yani Muhammed Ali Cinnah'ın politik projesi Hintli Müslümanların ayrı bir siyasi birliği olmasıyken onların kendi siyasi birliklerini kurması ve Müslümanlar olarak ayrı bir devlette yaşamaları için adam ömrünü vermişken kendi kızı gidiyor Parsi bir adamla evleniyor. Tam da o dönemlerde, yani bu evliliğin yaşandığı ve Pakistan'la Hindistan'ın ayrıldığı yıllarda Müslüman olmayan hiç kimsenin Pakistan'da yaşamasına izin verilmediği için, ya daha doğrusu hiç kimse mi bilmiyorum ama Müslüman olmayan kitleler kitlesel olarak Hindistan'a sürülüyorlar. Biraz bizim şey gibi, Türk-Yunan mübadelesi gibi bir durum yaşanıyor. Orada zaten maalesef Türk-Yunan mübadelesini örnek alıyorlar Hindistan ve Pakistan ayrışmasını gerçekleştirirken. Bu yani Dina'nın Pakistan'da yaşaması mümkün değil. Çünkü Dina Müslüman değil. Parsi bir adamla evlenmek için resmiyette dinini değiştirmesi gerekiyor ve Müslüman olmadığı için Muhammed Ali Cinnah'ın kızı Pakistan'da yaşayamıyor. Pakistan'da yaşamayı seçer miydi Dina bilmiyorum. Parsi olan kocasından da 2 çocuk yaptıktan sonra ondan da ayrılıyor ve gidiyor New York'a yerleşiyor. Hayatı boyunca New York'ta yaşıyor. Bir ara babasının mülkü ona kalır mı kalmaz mı gibi bir takım olaylara giriyor. Babasının Bombay'da bir evi var. Onu istiyor ama sonra diyorlar ki yok, senin baban muhacirdi. İşte muhacir yani farklı dinden olduğu için diğer ülkeye gönderilmiş insanlar. İşte sen bu mülkü alırsın, alamazsın gibi muhabbetler oluyor ve Dinacık sanıyorum babasının ülkesini böyle bir kere 2 kere falan ziyarete geliyor. Hep çekiniyor. Kendi varlığının birilerinin siyasi amaçları uğruna kullanılmasından çekiniyor. Ve kadıncağız New York'ta ölüyor. Geç bir yaşta ölüyor, babasından çok daha sonra. Ben ne zaman bu hikayeyi duysam ve ne zaman Muhammed Ali Cinnah'ı düşünsem çok üzülüyorum ya. Çünkü yani o kadar yaşıyorsun, ediyorsun, kuruyorsun bir şeyler, bir ülke kuruyorsun ve senin kendi kızın o ülkede yaşayamıyor. Niye? Başka dinden bir adama aşık olmuş ve senin yasaların gereği
senin dinine bağlı kalarak o adamla evlenemiyor. Dolayısıyla dinini değiştiriyor ve sen öyle bir ülke kurmuşsun ki senin dininden olmayan hiç kimse o ülkede yaşayamadığı için senin kızın o ülkede yaşayamıyor. Bence bu bir trajedi ya. Bence bu çok kötü, çok üzücü bir şey ya bu. Çok üzülüyorum gerçekten. Şimdi Mustafa Kemal geride bir çocuk bırakmadığı için, en azından varlığından emin olduğumuz bir çocuk bırakmadığı için bu tarz hikayeler bilmiyoruz. Onun sevdiği Bulgar kadına ne oldu bilmiyoruz ama herhalde şeyi kestirebiliyoruzdur yani. Hani Mustafa Kemal kurduğu ülkeye dair ne hissediyordu? Çünkü kurduğu ülke onun içinde büyüdüğü ülkeden çok daha farklı bir yerdi. Nasıl görüyordu? Yani hani iyi bir şey yaptık diye mi görüyordu? Lan biz ne yaptık diye mi düşünüyordu acaba? Bu konularda çok fazla bilgimiz yok. Ama Cinnah karakteri, bir Mustafa Kemal hayranı olan Cinnah'ın hayat hikayesi gerçekten acı. Yani kendi çocuğumun içinde yaşamadığı ülkeyi ben ne yapayım yani, öyle değil mi? Benim kurduğum ülkede benim çocuğum yaşayamıyorsa ne anlamı var? Evet, biraz da bu şekilde Pakistan tarihinden bahsettik. Yavaş yavaş bugünkü programımın sonuna geliyorum. Son şarkı olarak seçtiğim bir şarkı aslında bir İngilizce bir pop şarkısı. What goes around comes around. Öyle midir bilmiyorum yani, hayatta her şey, hayat bir etme bulma dünyası mı bilmiyorum. Bazıları öyle diyorlar. Yani işte karma falan, hani bir şekilde insanın amelleri kendisiyle beraber gelir diyorlar. Ama işte bu tam da açıklamıyor ya hayatı. Hani bazı insanlar bahtsız oluyor, bazı insanlar çok şanslı oluyor. Bazı durumlarda değil, aslında her durumda bizden önce yaşanmış olan şeylerin bizi etkilediğini biliyoruz. Geliyor yani insanın başına farklı şeyler. What goes around comes around diye düşünüyorum. Öyle yani. Muhammed Ali Cinnah'ın hikayesini bir yere bağlamak isterdim. Bu yani söyleyebileceğim tek şey bu hikayenin beni üzüyor olması aslına bakarsanız yani. Çünkü yazık ve gerçekten o dönemki liderlerin zihin yapılarını ve hissiyat yapılarını çok merak ediyorum. Çünkü o kadar böyle büyük savaşlar, ayrışmalar, bütün bunların sonrasında nihayet bir ülke kurdun, tamam, sınırlarını kapattın. Huzura kavuşuyor musun ondan sonra? Ne düşünüyorsun? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Mustafa Kemal'i bilmiyorum. Bence yani sirozdan ölmesi bize bir şeyler söylüyor ama tabii bilmiyoruz. Bir de Mustafa Kemal çok tabu bir konu olduğu için çok rahat konuşamıyorum onun hakkında ama Muhammed Ali Cinnah'la ilgili hissiyatım kesinlikle onun bu olanlardan mutlu olmadığı yönünde. Ve umarım bizim hayatımızda karşılaşacağımız ya da olacağımız liderler bu tarz hüsranlar yaşamayacaklardır. Yani kendi kurduğun, kendine yuva olsun diye yaptığın ülkede kendi ailenin yaşayamaması gibi şeyler umarım başımıza gelmez diye düşünüyorum.
man. You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? Just seem to understand. Thought it was me and you, baby. It's now all just a shame, and I guess I was wrong. Hey girl, is he everything you wanted in a man? You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. But now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it, can't believe it's ending this way. Confused about it, didn't do without you, didn't do with you. But tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around, that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart, too much is going round, 'cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, what goes around, what goes around, what goes around, what goes around comes around. That you were moving on now, and maybe I should do the same. Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, and now it's all just a shame, and I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it, I just can't think about it, can't believe it's ending this way. So confused about it. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should have known better when you came around, that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart, the time is going round, 'cause I know that you're living your life. But that's okay, baby, 'cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around comes all the way back around. What goes around comes around, goes around, comes around, goes around, comes around, comes around, comes around. Bugünkü programı burada noktalıyorum. Beni bugün de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta 8 Mart hasebiyle bazı feminist konulardan bahsedeceğim.
Cadı avlarından bahsedeceğim İngilizce olarak. Çünkü biraz cadı avlarının mirasını yeniden değerlendirmemiz gerektiğini ve buraya çok da tek taraflı bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Başka bir takım konulara da değinebilirim. Artık kısmet, biraz son dakika karar vereceğim. Gelecek pazar günü yine bu saatte burada olmayı planlıyorum inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Good evening and see you next week. Thank you very much for being with me tonight as well. This was Sanem's Sunday service. Pazar sohbetlerimizden iyi akşamlar. Hoşça kalın.